Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Geçen videoda asel tavuklar, Brezil tavuklar ve asel Brezil melezini inceledik. Şimdi hazır o videoyu yapmışken neden yerli horozlar, asel horozlar ve Brezil horozlar ve ikisinin melezini incelemeyelim diye bir video yapmayı düşündüm. Benim hayvanlar daha önce de söylediğim gibi uzun zamandır soylaştığı için taş yapıları standart oluyor. Sivri ve kısa taş yapısı özelliğine sahipler. Kalem yapısı. Oval bir kalem yapısına sahip. Kalem yapısı değişiyor. Şimdi farklı kardeşler olunca ama taş yapısı standart. Bu taşlarla ben oynama yapmıyorum. Sivri, kısalar. Bunlar melez olanlar. Melez olanlara bir örnek daha getirelim isterseniz. Daha iyi, daha güzel bir şekilde anlaşılır olsun. Hatta varsa farklı kalem yapısı olan bir horoz daha getireyim. Yine farklı bir horozum. 2 yaşının üstünde. Sivri, kısa. Bunlara kesinlikle bir müdahale yapmıyorum. Yine melez. Kuyruk yapısına bakın. Bunlar melez olanlar. Şimdi soylaştıkça ilerleyen zamanlarda bu özellikle 2 yılı 3 yılı devirdikten sonra standart özellikler taşımaya başlarlar. Standart işaretler taşımaya başlarlar. Maşallah sana. Mesela paça arkalarında yine göstereyim. Aferin oğlum. Şöyle paça arkalarında beyazlıklar var. Şurada diplerde. Bu mesela şimdi çıkaracağım birkaç tane horozda ya da yavruda belirgin özellikler. Birkaç tane daha var da hepsini göstermeye gerek yok. Standartlaşıyor hayvanlarınız. Özellikler aynı özellikleri taşımaya başlıyor. Bu da işte istediğiniz zaman eğer bu özellikler hoşunuza gidiyorsa bir pozitif katıyor. Ben mesela kısa olmasını taşının sivri olması benim için çok iyi bir şey. Kelimelerimi biraz seçerek anlatayım. Şimdi her şeyi alaçık söylediniz mi olmuyor. Sahada benim için kısa, sivri taş, ellenmemiş taş. Yani bu taşlara herhangi bir müdahalede yapmamışım. Ben 2 yaşında geçkin hatta bu. 3'e giriyor. Bunun taşına hiç dokunmadım. Bu şekilde daha iyi olur. Şimdi zaten yerlileri çıkarınca anlayacaksınız. Bizimkilerin kemik yapıları daha gelişkin, daha kalın bir kemik yapısına sahip oldukları için ister istemez taş yapısı da değişiyor. Taş devamlı uzuyor. Mesela bununla eşdeğer bir yavruyu şimdi getirip onun taşını da gösteririm size. Yerli de bir bu kadar oluyor taş 3 yaşında. Ya da bu 3 yaşında değil aslında. 3 yaşına yaklaşıyor da. Anlatmak istediğim şeyler ikisinin arasındaki farkı net bir şekilde çözün diye. İsterseniz bunu kaldırayım. Bir de melez olup tamam mı? Yine Brezil kuyruğu taşıyan bir yavru getireyim. O yavru da yine aynı bu yaşta. Bundan bir batın küçük. Değil mi? Bir dakika hangi yavruyu getireyim? Tamam. Bundan bir batın küçük Arap bir yavrumuz var. Kuyruk yapısı daha farklı. Onun mesela babaya çeken bir özelliği var ve Brezil kuyruk taşıyor. Şimdi onu da getireyim, onu da bir göstereyim. Az önceki horozumuzdan bir batın küçük olan horozumuz. Dediğim gibi Brezil'e kayan bir horoz. Nasıl anlayacaksınız şimdi? Kemik yapısından. Kemik yapısı ondan daha ince. Aynı taşı taşıyor. Hatta işaret bile üzerinde mesela aynı. Paça diplerinde beyazlıklar var. Peki kuyruğuna bakın. Görüyor musunuz? Bunlar biraz daha uzayacaklar. Bunlar şimdi şeyden daha fitilleri bakın arkalarda. Brezil kuyrukları çıktıkça uzadıkça bu kuyrukların arkasındaki siyah beyazlıklar var. Bakın. İnşallah umarım yanlış yeri çekmiyorum. Bu da kuyruğu. Tamam mı? Brezil'e çektiği için babaya çektiği için bakın şimdi arada siyah beyaz tüyler var. Hatta fitiller var. Bu kuyruklar daha da uzadığında daha uzun bir hal alacak. Atıyorum. Daha ince bir horoz. Brezil'e çektiği için bu sefer ekstra bir kuyruk özelliği almış. Kuyruğu da uzun. Dediğim gibi tüyden henüz çıkmamışlar. Tam olarak, tam anlamıyla bitirmemişler tüylerini.
bunun siyah beyaz tüylerinin dibi şu anda fitilli. Onlar biraz daha uzayacaklar. Maşallah sana. Bu az önceki horozun bir batın küçüğü, hafifi ve daha Brezil'e kaymış olanı. Şimdi bundan sonra bir tane daha horoz çıkaracağım. Onu da Brezil çıkaracağım. Brezil'in taş yapısıyla bende olan taş yapıları çok farklı. Yerlide olanla da çok farklı. Kalem yapısı bunun köşeli kalem taşıyor üzerinde. Onun daha net olanını size göstereceğim. Bak attım horozu yere. Neyse. Bir dahakinde dur, alayım horozu. Gel. Bakın ovallara naran köşeli bir kalem yapısına sahip. Yavrular dış görünüşte aynı özelliği taşıyabilir ama babaya çekenler olabilir, anneye çekenler olabilir. Bir batının içerisindeki yavruların kimisi orta kilo olur, kimisi ağır kilo olur ya da hafif kilo olur. Bunlar değişebilir. Aldığınız yavrunun yapısına göre. 5 parmağın 5'i de ne oluyor? Bir değil. Aynı şekilde bu yavrulara da yansır. Çünkü melez bir eşleme sistemi kullanıyorsunuz. Ne zaman kilo düşerse, kilo düşmeye başlarsa Brezilleri işin içerisinden çekip aselleri yüklüyorsunuz işin içerisine. Bunu da bu şekilde dengelemiş oluyorsunuz. Ama bu şekilde mesela asele çeken yavrular orta kilo oluyor ama bunlardan bir tık üst kilo olanlardan daha hızlı oluyorlar. Gaga yapıları aynı. Oluklu gaga taşıyorlar. Kalem yapıları değişiyor. Kalem yapıları değiştiği gibi taş yapıları değişmiyor ama. Soylaşınca bazı şeyler standart oluyor. Umarım anlatabiliyorum. Şimdi isterseniz Brezil bir tane horoz getireyim. Bunu da net olarak anlatayım. Çünkü onun taş yapısı bundan çok farklı. Şimdi ikisini birbirinden ayıran özellik, Brezil'in orijinal Brezil var şu anda elimde. Taşın yaş aldıkça geriye kıvrılması, sivri olması, kalem yapısı ve en önemlisi, bunu göstermeyeceğim bu horozu da, kuyruk yapısı. Tamam mı? Diğerlerinden farklı. Görebiliyor musunuz? Kuyruk yapısına sahip. Tekrar gösteriyorum. Taşı yaş aldıkça uzar ve geriye doğru kıvrılır. Bu Brezillerdeki örnektir. Bizim kendi horozlarımıza güzel bir örnek. Taş yapısını görüyorsunuz. Kalem yapısını gösteriyorum. Görüyorsunuz. Kuyruk yapısını görüyorsunuz. Herhangi bir uzun kuyruk yapısına sahip değil. Horozu yere atıyorum. Bu da biraz tüyüne gecikmiş. Tüyünü tam dizmişini çıkarırım şimdi. Dikkatlice bakın, iyice bakın. Bunun mesela paçalarında herhangi bir beyazı yok. Çünkü o kandan ayrı bir hatta. Yani bu da ayrı bir soya sahip. Kasalı, güzel, yine ağır bir horoz. Dikkat ederseniz, çıkardıklarıma bakarsanız melezlere, melezlerin boyunları bunlardan daha uzun. Ama kalem yapısına bakarsanız bakın neredeyse benim işaret parmağımdan kalın bir kalem yapısına sahip. Yani kemik yapısına. Daha kemikli, biraz daha kısa boyunlu. Çok da kısa boyunlu değil bizim horozlarımız. Biraz onlardan kısa boyunlu oluyor ve kuyruk yapıları da yine bu şekilde oluyor. Yalnız çıkmayan kuyrukları var. Kontrol ettim. Şimdi tekrar içeriye geçip biraz daha arayıp araştırıp içeriden daha güzel bir horoz çıkar. Videoda gösterdiğim özelliklerle ayırt edebilirsiniz. Bakın bir Brezil'in taşıyla kendi horozumuzun taşı bir değil. Ya da bende olanları ben size anlatayım. Siz yine farklı insanları da izleyin. Bakın onlar ne diyor. Onların elinde yerli ırk olarak nasıl ibik yapısına, nasıl bir taş yapısına, nasıl bir kalem yapısına, nasıl ağırlıkta horozlar var. Bunları da görün isterim. Yani bir şeyi bir kişiden izlemeniz sizi ufak bir bilgiye ulaştırır. Ama bir şeyi herkesten izlemeniz, onların hepsini farklı farklı kafanızdan not edip güzel güzel
bilgiler elde etmenizi sağlar. Şimdi bende bu var. Belki başkasında daha farklı, daha güzel bir yerli horoz var. Daha kemik yapısı kalın, daha boyunlu mesela. Ben size kendi elimdekileri örnek olarak gösteriyorum ki görün. Bakın, ayırt edin. Bir şey alırken düşmeyin. Bunu satan bugün Brezil diye satabilir, yarın yerli diye satabilir, bir sonraki gün Tay diye satabilir. Ben de size elimde Brezil'in özelliklerini, yerlinin özelliklerini, ikisinin melezinin özelliklerini gösteriyorum ki bir şey alırken en azından böyle nasıl bir ön bilgi olsun, bir bakış açısı olsun, bir gözünüzde horoz canlansın. Ya bu paylaşmıştı, bununkinden bakayım da aldatılmayayım. Geçen tavukları da işte ben onun için o şekilde paylaştım. Dedim ki bu da Küllü'nün oğlu bu arada. Dedim ki en azından insanlar bilsinler, öğrensinler. Büyük bir ihtimalle satıcılar bizi şikayet ettiler. Onların da canı sağ olsun çünkü izleyip ayırt edilmesi çok basit bir şekilde geliyor. Görünce gözünüzün önünde orijinal örnekler olunca daha iyi bir şekilde her şeyi ayırt edebiliyorsunuz. Bunları da bunun için çıkardım. Zıplayacak. Zıplamadı. Hadi. Bendeki horozların hepsinin bu arada göz bebeği küçüktür. Pek nadir göz bebeği büyük horozlar var. Göz bebekleri küçük olan horozları çok seviyorum. Bunun da yine aynı şekilde noktadır. Göz bebeği küçük. Ama işte dış görünüşle değil de yaptıklarıyla daha güzel oluyor her şey. Maşallah sana. Bir tane daha yerli getireyim. Onu da bir görelim. Niye yakından göstermiyorsun diyenler olacak bunu. Boynundaki tüylere dikkat edin. Boyun tüyleri ve göğüs tüylerinde bir takım çıkmayan tüyler var. Hepsi bitirmedi tam anlamıyla. Biraz da havalar bozuk gidiyor ya. Elimi alıp sıkmak istemiyorum hayvanı ama bakarsanız zaten video hava güneşli, net. Görünüyor her şey. Her şey ortada. Bu şekilde görmek de bence çok iyi. Bunları yazın bir yere yani. Yazarsanız kâr edersiniz. Yazarsanız bilgi sahibi olursunuz. Bir tane daha horoz çıkarıp videoyu sonlandırayım. Biraz üşüdüm galiba. Duraksamaya başladım artık. Bir tane daha güzel bir örnek çıkarayım size. Pek piyasada karşınıza çıkmaz. Satmazlar da zaten. Satılır mı bilmiyorum ama yine de bir ön bilginiz olsun. Pakistan Asel taşlarını göstereyim. Bakın kalem yapısına, köşeli, büyük pullu, zaten çok ağırlar. Yine taş yapısı, kuyruk yapısına bakın, kendisine bakın. Güzel bir aklınızda örnek olsun. Bunu hiç kullanmadım, denedim, baktım, gördüm, iyi, hoş, güzel. Ama bizim kendi ırkımızdan daha ağırlar. Hem kilo olarak ağırlar, hem hareket olarak ağırlar. Zaten kilo arttıkça hareket azalır. Bilirsiniz yani hareketiniz de kısıtlanır ne kadar kilolu olursa. Kilolu hayvanlar, kaba hayvanlar, büyük hayvanlar, güçlü hayvanlar. Ama ben henüz eşlemedim. Denedim dediğim gibi. Gördüm, baktım. Güzel. Çok ağır, çok yavaş. Unutmayın. Her yabancı kan, her yerli kan iyi olacak, iyidir diye bir şey yok. Mesela bir örnek verip kapatalım videoyu. Bunu kendi kanımıza katarsak bizi çok yavaşlatacak. Anlatabiliyor muyum? Tavukların videosunda da ben onu anlatmaya çalıştım aslında. 2 tane saf, bir tane melez ırkın olma sebebi tutması, kanın oturması, hayvanların birbirine kattıklarının iyi yönde olması. Onun için orada dedim ki çok yerden horoz gelirse, çok hayvan katımı olursa bu da bize negatif olarak yansır. Yani kan da karışacak, iş de bozulacak bazen. Ama bile bile, bilerek kendinizi geriye atmanın da bir anlamı yok. Onun için daha net, daha saf, daha orijinal, birbirine güç katan ırklarla, soylarla, kanlarla çalışırsanız daha iyi olur. Ve ben çok üşüdüm. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Saygılar, selamlar olsun.
İyi seyirler. Görüşmek üzere.